Dünyanın en mutlu insanların yaşadığı şehir. Helsinki'ye hoş geldik. Arkamdaki yapı Helsinki Katedrali. Buradaki meşhur beyaz katedral zaten birçok noktadan görebildiğiniz, rahatlıkla ulaşabildiğiniz bir yer. 1850 yılında yaptırılmış. Tabii ki mimarı Ludwig Engel. Helsinki'deki birçok nokta gibi buraya da o inşa etmiş. Dışarıdan baktığınız zaman oldukça ihtişamlı ama sade bir yapı. İçeriye girdiğiniz zaman da sadelik devam ediyor. Sadeliği bozan tek şey içerideki reformist hareketin öncülerinin heykelleri. Bir de ork. Gördüğüm en güzel orklardandır. Dışarıdan baktığınız zaman binanın üzerinde bir de insan heykelleri görüyorsunuz. Aslında onlar da 12 havarinin heykeli. Binanın ihtişamlı ve sade olmasının nedeni ise şu: Tanrı'nın ihtişamını ve saflığını yansıtması için böyle inşa edilmiş. 12 havari de şehrin koruyucusu olarak oraya eklenmiş. Bunun dışında kilisede hoşuma gitti bir de. İçeriye dolaşırken ufak bir alanda çocuklar için bir alan yapmışlar. İşte boyama kitabı, birkaç tane oyuncak. Ben mabetlerde bu tarz şeyleri çok değerli buluyorum. İstanbul'da Arap Camii'nde de benzer bir şey vardır. Bence gerçekten çok hoş bir dokunuş olmuş. Çok güzel evlerden oluşan bir mahalledeyiz. Mahallenin ortasındaysa kayalık bir tepe var. Bu kayalık tepe ise Finliler gene bir dizayn harikası, bir imza iş yapmaya karar veriyorlar. Buradaki kayaları oyarak kayaların içerisine bir kilise inşa ediyorlar. Adı da zaten Rock Church diye geçiyor, Kaya Kilisesi. Bu kilisenin içine girdiğiniz zaman en güzel detaylardan bir tanesi ışıklandırılması. Doğal güneş ışıklarıyla ışıklandırılmak üzere bir konsept yapılmış. Bu arada kayanın içerisine yapılmasının nedeni de Finliler doğayla iç içe yaşamayı seviyorlar. Doğaya zarar vermeden bir bütün olarak yaşamayı seviyorlar. Bunu anımsatması için de çevreye zarar vermeden çok fazla doğayla bir bütün kilise inşa etmişler. Bu sayede de içeride oldukça etkileyici bir atmosfer yakalamışlar. Bir diğer detay, kayaların içine inşa edildiği için akustiği çok iyi. Akustiği çok iyi olduğu için gündüz gelirseniz burada sürekli olarak orktan otomatik bir müzik çaldığını göreceksiniz. Akşamları gelirseniz yılın çoğu gününde burada müzik etkinlikleri, sanat gösterileri oluyor. Bunlarda da katılabiliyorsunuz. Oodi'ye geldik. Oodi dediğim yer şehir kütüphanesi. Bu bizim ilk videomuz değil aslında. Daha önce de bir video çektik. Şimdi ikincisini çekiyoruz. Şimdi de gene Old Town'da şehir merkezinde kalan Oodi'ye, şehir kütüphanesine gidiyoruz. Girmeden önce çekmiştik. Kütüphane ile alakalı bilgiler verdim. Sonra da ziyaret ettik. Tekrar çekme ihtiyacı duydum çünkü biraz övmek istedim. Şimdi Oodi zaten görüntülerde de koyarız. Çok güzel tasarımla dizayn edilmiş, çok büyük, çok ihtişamlı bir bina. Tamam, bu konuda hemfikiriz. Ama içine girdiğimiz zaman bir kütüphaneden beklenen içinde kitapları alıp faydalanabilmenizin ötesinde bir şey sunmuşlar. Yani ne sunmuşlar? İçeriye girdiğiniz zaman eğer kitap ihtiyacınız varsa alıp tabii ki çalışabiliyorsunuz. Bunun dışında bir toplantıya katılmanız gerekiyorsa online bilgisayarları kullanıp toplantılara dahil olabiliyorsunuz. Ya da sabahtan akşama kadar işinizle alakalı, eğitimle alakalı burada çalışabilirsiniz. Hatta daha da ileri gitmişler. Burada kutu oyunları var yüzlerce. Bunlardan bir tanesini seçip sizin için ayrılmış herhangi bir odada arkadaşlarınızla oyun oynayıp vakit geçirebilirsiniz. Ya burada şeyi hissettim. Hakikaten hani ileri medeniyet, refah seviyesi diyorlar ya, onu hissettim. Çünkü devlet burada halkına bence basit bir şey sormuş. Sizin için ne yapabilirim? Ve buna göre de çalışmalarını yürütmüş. Ben biraz kıskandım. Onu açıkça söyleyeyim. Oodi'den çıkıyoruz ama bir tane daha video çekmek istedim. Biraz daha övmek istedim çünkü. İçeride az önce fark etmediğimiz iki şey daha gördük. Bunlardan bir tanesi, içeride bir laboratuvar var. Gelip ücretsiz bir şekilde ne istiyorsanız bilimsel çalışmalarınızı da yapabiliyorsunuz. Bir diğer konuda bir çocuk parkı var. Kütüphanenin tam ortasında, kitapların içinde. Aileler geliyor, bir yanda kitaplar, bir yanda oyun alanı.
Çocuklar rahat bir şekilde hem oyunlarını oynuyorlar, bir yandan da kitaplarla haşır neşir oluyorlar. Şimdi Uspenski Katedrali'nin önündeyiz. Kırmızı Katedrali'nin önündeyiz. Bu arada Helsinki'ye geldiğiniz zaman görmeniz gereken 3 tane katedral var. Halkta, turistler de bu şekilde kodlamışlar zaten. Kırmızı Katedral, arkamda gördüğünüz Uspenski Katedrali, Beyaz Katedral, Helsinki Katedrali, bir de Taş Katedral. En meşhur 3 katedrali. Bu 1860'lı yıllarda Rus-Bizans mimarisiyle inşa edilmiş. En dikkat çekici yapılarından bir tanesi tabii ki kırmızı tuğlaları, bir de soğan şeklinde yapılmış olan kubbesi. Bunlar altın kaplama bu arada üstleri. Oldukça dikkat çekici. Bu arada şehrin en yüksek tepelerinden birine inşa edilmiş. O yüzden şehrin birçok noktasından da görebiliyorsunuz. Burası bu arada bir detay daha vereyim. Bir Ortodoks katedrali. Yani bu ne demek? Bizim Balat'taki Fener Rum Katedrali'ne dolaylı yolla bağlı bir katedralden bahsediyorum. Bu katedralin adı bu arada hırsızlıkla da çok fazla anılmış. İçinde çok fazla ikon ve değerli eşya, değerli süs eşyaları bulunuyor. Bunlardan en değerlilerinden bir tanesi Aziz Nikolay ikonu. 2007 yılında turistlerin en yoğun olduğu anda, böyle 12 ile 1 arası gibi saatte herkesin olduğu bir noktada bu ikon çalınmış. Ve hala da bulunamamış. Yani ne çalınmasına ne nerede olduğuna hala da tam olarak bir yorum getirilemiyor. Sonraki yıllarda da başka bir ikon tekrar çalınmış burada. Neyse ki oradaki hırsız en azından biraz daha vicdanlıymış. Yaklaşık çaldıktan birkaç ay sonra suçunu itiraf etmiş ve ikon gömülü olduğu yerde, toprağa gömülü olduğu yerde bulup katedrale geri getirilmiş. Burada demek ki Helsinki'de de ileri medeniyet, yüksek refah falan diyoruz ama hırsızlık oluyormuş. Onu da görmüş olduk. Bir de tabii ben katedralin ötesinde şöyle benim sağıma doğru bakarsanız burada uzanan insanlar göreceksiniz. Daha önce de bahsettim. Helsinki'de insanlar güneşi gördüğü anda hani derler ya, ekmek getirip sıyırıp yemeyi denerler. Hakikaten öyle. Sonuna kadar faydalanmaya çalışıyorlar. Burası da tepe bir alan olduğu için insanlar buraya gelip güneş olan her saniyede güneşleniyorlar. Be good, but taste is even better. Welcome to Fish Paradise. Here's the fresh food. Her yerde bir pazar meydanı olduğu gibi burada da tabii bir pazar meydanı var. Hemen Helsinki'nin merkezinde yer alıyor. Buraya geldiğiniz zaman sebze, meyve, lokal tatlar bulabilirsiniz. Orada Helsinki pahalı bir yer olduğu için görece uygun fiyatlı sokak lezzetleri de bulabilirsiniz aynı zamanda. Bu pazarda en güzel zaman Ekim ayı oluyormuş. Çünkü Ringa pazarı kuruluyormuş. Ringa burada balıkçıların yakaladığı bir çeşit balıkmış. Ve balıkçılar hem bu tuttukları ringaları hem diğer balıkları gelip burada sergilerlermiş. Tabii yüzyıllar boyunca böyle devam eder. Bunun kaybolmasını da istemiyor Finliler. Kaybolmasın diye de Ekim ayında bu pazarı bir festivale dönüştürürler. O yüzden bu yıl, bu zamanlarda, daha doğrusu Ekim ayında buraya gelirseniz eğer hem Ringa pazarını ziyaret edebilirsiniz hem de festivalden faydalanmış olursunuz. Tabii sokak lezzetlerinden Ringa'dan aldık, meşhur Ringa. Bizim hamsiden tam ne farkı var bilmiyorum ama hamsiden birazcık daha küçüğü. Lezzeti nasıl bir bakacağız tabii. Aslında hamsi. Öyle söyleyeyim. Helsinkilerin özellikle güzel havalardaki güzel hava Helsinki'de yakalamak çok da kolay değil. Bu sıkça geldiği en önemli parklardan bir tanesinde Esplanadi Park. Onlar Espa diyor lokal insanlar. Kısaca Espa dedikleri parktayız. Bu park aslında Helsinki'nin yeniden inşasında Alman mimar Karl Ludwig Engel tarafından yapılıyor. Bu ismi özellikle verdim. Çünkü yeniden inşasında birçok yeri, birçok önemli noktayı bu adam inşa etmiş. Bu parkın en başında şehrin ilk tiyatrosu, Engels Tiyatrosu bulunuyor. Parkın ortasında da kendilerinin ünlü bir şairinin bir heykeli bulunuyor. Bu park özellikle dediğim gibi hem güzel havalarda insanlar vakit geçiriyor hem sokak sanatçılarını da bulabileceğiniz, ufak tefek tezgahlarda sokak lezzetlerini bulabileceğiniz bir yer. Hatta şu anda da bir sokak sanatçısı var. Baloncuklar çıkartıyor. Çocuklar da tabii peşinden büyük bir sevinçle koşturuyorlar. Çocukların milliyeti yok, sınırları da yok yani. Onlar dünyanın neresine giderseniz gidin bir baloncuğun karşısında bir çocuk aynı şekilde mutlu oluyor. Bu parkın başka bir özelliğinden de bahsedeyim. Aslında parkın etrafı Gastropark diyebiliriz. Birçok önemli restoranla kaplanmış durumda. Özellikle şu tarafa doğru ileriye gittiğiniz zaman sanıyorum 1867 yılında inşa edilmiş Capelli isimli restoranı göreceksiniz.
Capelle şehrin en eski restoranlarından. Hem kahvenizi içebilirsiniz hem yemek yiyebilirsiniz. Gene parkın çevresinde Otto Restoran isimli bir restoran var. Bu da Michelin yıldızlı bir restoran. Hatta menülerine de baktım, gitmeyi düşünürseniz. İçecekli, içimli tadım menüleri yaklaşık 300-400 euro civarında değişiyor kişi başı. Ha, beni kesmez, bana daha pahalı bir yerler lazım diyorsanız o da var. Burada Savoy isimli bir mekan var. Savoy oldukça eski, 1900'lü yılların başında kurulmuş bir yer. Kurulduğu zaman da oldukça lüks bir yermiş. Şöyle anlatayım. O zaman için neredeyse 100 yıl evvelden bahsediyorum. 4 tane asansörü olan bir restoranmış. Aynı zamanda hatta o dönem çok fazla puro içen misafiri geldiği için Avrupa'da neredeyse hiç bulunmayan bir cihaz getirtiyorlar. Puro havasını temizleyen bir klima taktırtıyorlar. Tarihi boyunca da zaten sürekli ünlü konukları misafir ediyor. Onun da menüsüne baktım. Şöyle söyleyeyim, şampanya menüsüne bakarsanız birkaç bin euroya, hatta 10 bin eurolara birçok içecek bulabilirsiniz. 10 bin eurodan bahsediyorum. 2022 kuruyla 10 bin euro üzeri neredeyse 200 bin liralık şaraplardan, şampanyalardan bahsediyorum. Savoy, varsa bütçeniz bekleriz. Helsinki'nin en temel, en merkez noktası Senata Meydanı'ndayız. Bir tarafta, arkamda daha doğrusu katedral, sağ tarafımda rektörlük binası, sol tarafımdaysa eski Senata binası var. Bu binalar bu arada ikizlerdir, yani rektörlük binası ile Senata binası. Tek farkları eski Senata binasının üzerinde saat olmasıdır. Meydanın ortasındaysa Rus Çarı 2. Alexander'ın heykelini göreceksiniz. Buraya gelmişken birazcık da Helsinki'nin tarihinden bahsetmek istiyorum. Helsinki yeni bir şehir normalde. Yani vakti zamanında buralara İsveç hükmediyormuş. Yüzyıllar boyunca İsveç hükmetmiş. Onların yönetimindeyken buralar sadece köy diye tabir edebileceğimiz şehir olmaktan, gelişmişlikten oldukça uzak yerlermiş. Ta ki Ruslar Tallinn'e alternatif bir liman kenti kurma hayaliyle burayı fethedinceye kadar. Fethettikten sonra buraya ciddi bir imar, inşaat süreci başlamış. Bu yüzden de zaten burada bulabileceğiniz neredeyse bütün binalar 150-160 yılı aşmıyor. Yani daha eski bir bina Helsinki'de yok diyebilirim net bir şekilde. Tarihinde dediğim gibi Rusların fethetmesi çok önemli bir nokta olmuş. Zaten fethettikten sonra ciddi yatırımlar da yapmışlar bu şehre ve garip bir şekilde onları rahat bırakmışlar. Yani 100 yıl boyunca Finlandiya iç işlerinde özgür, Ruslar tarafından baskı görmeden rahat bir hayat sürmüş. Bu yüzden çok antipatik de bakmamışlar o dönemde Ruslara. Ta ki 1. Dünya Savaşı öncesine gelinceye kadar 2. Nikolay yeni Rus Çarı yönetime geldiği zaman baskıyı artırır. Burada Ruslaştırma politikaları gitmeye başlar. Helsinki halkı da buna tabii yavaş yavaş itiraz etmeye, yüksek sesle itiraz etmeye başlar. Tabii onların itirazları da tıpkı Estonya'da olduğu gibi birazcık böyle kanlı eylemler değil de daha medeni mi diyelim, minnoş mu diyelim bilemiyorum. Daha böyle sakin, daha soft eylemlerle göstermişler. Ne yapmışlar? Gelip buradaki 2. Çar, Rus Çarı 2. Alexander'ın heykelinin altına çiçekler bırakmışlar. Çünkü bu çarı seviyorlar. Bu çar buraya çok fazla yatırım yapmış. İyi çar olarak anılıyor. Bahis de şu, bak senin torunun bize kötü davranıyor diye şikayet edercesine günlerce gelip buraya çiçekler bırakarak tepkilerini göstermişler. Nitekim ama sonradan savaşmışlar da ve özgürlüklerini kazanmışlar. Finliler neredeyse bizimle yaşıt, yani Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt bir şekilde özgür devletlerini hala daha yönetmeye devam ediyorlar. Beyaz Zambaklar ülkesi, Finlandiya'dan bahsediyorum. Daha doğrusu bir romanın adından bahsediyorum. Roman 1850 yıllardaki Finlandiya'da geçer. Finlandiya halkı oldukça hem ekonomik açıdan hem eğitim açısından kötü bir durumda. Neredeyse ülkede hiçbir şey üretilmiyor. Bataklıklarla dolu bir ülke. Cehaletse diz boyu. İşte böyle bir noktada bir grup aydın halkı daha iyi bir noktaya getirip ileri medeniyete ve yüksek refaha ulaştırmak için büyük bir mücadelenin içine girerler. Beyaz Zambaklar ülkesi de bu mücadeleyi anlatır. Ben neden bunu anlatıyorum? Çünkü bu romanı çok seven ve herkese tavsiye eden bir kişi var. Mustafa Kemal Atatürk. Bu romanı okuduğu zaman muhtemelen kendi ülkesi Türkiye Cumhuriyeti aklına geldi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de aynı şekilde savaştan çıkmış durumdaydı. Eğitim açısından da oldukça geri bir durumdaydı. İşte böyle bir noktada o da halkına yüksek refah seviyesine, ileri medeniyete kavuşturmaya çalıştı. Hatta bu kitaptan sadece etkilenip çok sevmekte kalmaz, daha da ileri gider. Askeri okullarda okutulmasını tavsiye eder ve uzun süre Türkiye Cumhuriyeti'nde askeri okullarda bu kitap okutulur. Finlandiya'nın nüfusu yaklaşık 5 milyon.
Burada 1,5 milyondan fazla sauna olduğu düşünülüyor. Her yerde sauna var. Havalimanına gidiyorsunuz, sauna var. Otellerde, insanların evlerinde, özel mülklerinde, hatta bir Burger King'de bile sauna varmış. Hatta şöyle bir arkamı çevireyim. Arka tarafta bir tane dönme dolap görüyorsunuz, Skywheel isimli. Yaklaşık 10 yıl önce yapılmış. Buradaki kabinlerden bir tanesi de sauna olarak kullanılıyor. Helsinki sabahından günaydın. Sabahki turumuz için çıktık. Dışarıda çok az sayıda insan var. Bir kısmı turist, bir kısmı Finlandiya'nın yerel halkı, ki yerel halkın da ciddi bir kısmı bence daha eve gitmemiş. Yani buradaki insanlar gerçekten partilemeyi seviyorlar. Cumartesi akşamı özellikle sabaha kadar süren birçok parti vardı gördüğünüz kadarıyla. Biz nereye gidiyoruz? Merkezdeki tren istasyonuna, Amos Rex'e ve Ulusal Müzeyi ziyaret edeceğiz. Bu şekilde sabahki turumuza başlamış olacağız. Birçok dünya kentine gittiğiniz zaman hakikaten tren istasyonlarının çok güzel inşa edildiğini göreceksiniz. Herhalde hem gelenlere böyle güzel bir intiba bırakmak için hem de gidenlerde bence güzel bir anı olarak hatırlanmak için. Burası da gerçekten bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Helsinki Merkez İstasyonu. Art Nouveau akımı ile inşa edilmiş ki bunun Finlandiya'daki en güzel örneklerinden bir tanesi. Zaten güzel olduğunu 2013 yılında BBC'de teyit etmiş. Dünyanın en güzel tren istasyonlarından biri olarak seçmiş burayı. Burada neredeyse Helsinki'deki bütün ulaşım hatları, tren hatları, şehir içi metrolar hepsi bu noktada birleşiyor. Bu yüzden de yaklaşık 400 bin kişi her gün burayı ziyaret ediyor. Siz de muhakkak ziyaret edeceksiniz. Binada en dikkat edici unsurlar, bir tanesi dışarıdaki görmüş olduğunuz arkamda 4 tane fener taşıyıcı heykeli. Helsinki halkına özellikle akşamları yol gösterdikleri söyleniyor. Bir tanesi de saat kulesi. Arka tarafta yaklaşık 48 metre yüksekliğinde yapılmış olan saat kulesi. Burası da Helsinki'nin merkezinde birçok noktadan saati görebileceğiniz bir yer. Hatta Helsinkiler bir tane ritüel edinmişler. Günde en az bir kere gelip burada saati kontrol edip öyle hayatlarına devam ediyorlarmış. Biz de bu ritüele uyuyoruz. Metal müzik seviyorsanız onun ana vatanı gerçekten Finlandiya. Resmi olarak yaklaşık 3500 tane grup varmış burada. Metal müzik grubu varmış. Akşam çıktınız bir yerlerde metal müzik dinlemek istiyorsunuz canlı olarak. İnternetten bile aramanıza gerek yok. Yani birkaç sokak dolaşırsanız muhakkak birine denk gelirsiniz. Helsinki'nin en büyük olaylarından bir tanesi müzeleri. Hem sergi alanları, modern sergi alanları hem de müzeleri. Onlardan bir tanesindeyiz. Amos Rex'teyiz. Şimdi bir zamanlar burası müze değilmiş. Şu arka tarafta 2 katlı binalar görüyorsunuz. Sanıyorum ismi Lassi Palazzi diye geçen. 1920'li yılların sonunda inşa edilmiş. Amacı da modern ofis binaları inşa etmekmiş. Zaman içerisinde burada bir sergi de açılıyor. Ama tabii sergilerin, müzelerin, galerilerin de ihtiyacı değişiyor. Ve deniyor ki bizim daha büyük bir modern sanat sergisine, galerisine ihtiyacımız var. Ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Binaları tabii ki genişletmek istiyorlar. Ama belediye çok katı Helsinki'de bu konularda. Diyorlar ki zeminden ya da üst katlardan asla binaları genişletemezsiniz. Orada tabii yaratıcı fikirler ortaya çıkıyor. Ve deniyor ki madem binaları genişletemiyoruz, binaların altındaki alanı genişletelim. Yerin altında bir sergi alanı, bir müze oluşturalım. Hakikaten de yapıyorlar. 2200 metrekarelik bir sergi alanına dönüştürüyorlar yerin altına. Orada da bırakmıyorlar. Helsinki'nin bir özelliği daha var. Hatta Finlandiya'nın, özellikle Helsinki'nin daha doğrusu dizayn konusunda çok ileriler. UNESCO'da zaten burayı yaratıcı şehirler kategorisinde sıralıyor. Hemen orada dizayn yapalım, özel bir şeyler katalım diyorlar ve görmüş olduğunuz yerin üstünde şu kubbeleri oluşturuyorlar. Bu kubbeler görselliğin dışında üzerinde bulunan camlarla da içeriye, sergilere doğal güneş girmesini sağlıyor. Bu sayede de çok daha doğal sergiler oluşturulabiliyor. Tabii dışı da şu anda hem restoran ve kafelerle çevrilmiş durumda, hem de insanlar gelip burada güzel bir şekilde vakit geçirebiliyorlar. Gerçekten buraya gelip bu yaratıcı dizaynı gördüğünüz zaman müze dolaşasınız geliyor, onu söyleyeyim.
Çok güzel, çok farklı dizayn edilmiş bir sergiden şimdi çok farklı dizayn edilmiş bir kiliseye, Kampi-Şapeli'ne gidiyoruz. Kampi-Şapel ya da insanların bildiği haliyle Sessizlik Şapeli'nin tam önündeyiz. Buranın özelliği nedir? Birincisi Helsinki'nin en sesli yerlerinden bir tanesindeyiz. Şu an sabah saatleri olduğu için çok ses yok ama normalde oldukça kalabalık bir bölge. Böylesine kalabalık bir bölgede insanların içeriye girdiği zaman olabildiğince sessiz bir ortamda hem kendini hem Tanrı'yı dinleyebileceği, Tanrı'ya dua edebileceği bir yapı inşa ediliyor. Dışarıdan da ahşap oldukça sade bir dini yapı olduğunu anlamak imkansız, öyle söyleyeyim. İçerisi de aynı şekilde. İçeride neredeyse dini hiçbir sembol yok. Bunun da bir nedeni var. Burası ekümenlik yapısını koruyan bir yer. Ekümenlik yapıdan kastım nedir? Otoriteden, dini otoritelerden birazcık mezheplerden daha bağımsız bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Ve yapılma koşulu, yapılma mantığı da şu. Neye inanırsanız inanın, gelip burada istediğiniz şey için dua edebilir. Hatta dua etmenin ötesinde kendinizi dinleyebilirsiniz. Bir özelliği daha var. Burada gün boyunca Finlandiya Devleti'nin sosyal hizmetler görevlileri yer alıyor. Dilediğiniz saat buraya gelip eğer bir ihtiyacınız varsa, bir yardım, destek talebiniz varsa bu görevlilerden yardım talep edebiliyorsunuz. Oradaki kritik konu da şu, size kimlik sormuyorlar. Kim olduğunuzu sormuyorlar. Kim olursanız olun size destek vermeye çalışıyorlar. Kampi-Şapel'den çok da uzak olmayan Ulusal Müze'ye doğru gidiyoruz. Giderken bir bilgi daha vereyim Finlandiya ile Helsinki ile alakalı. Her ne kadar Kırmızı Katedral'de hırsızlık olayı olduğundan bahsetmiş olsak da normalde bu şehirde neredeyse hiç hırsızlık olmuyormuş. Hatta bir araştırmaya göre kaybolan cüzdanların %90'ı geri geliyormuş. %10'u da kaybolduğu, unutulduğu yerde yeniden bulunuyormuş. Bu da hakikaten güvenli bir şehir olduğunu iddia ediyorlar. Bunun kanıtı oluyor. Finlandiya Ulusal Müzesi. Burada içeride 3 tane farklı müze var aslında. Bunlardan bir tanesi paraların, tarih boyunca burada yaşamış toplumların kullandığı paraların olduğu bir müze. Bir diğer müze ise Finlandiya tarihini anlatıyor. Bir de ayrıca arkeoloji müzesi var. Gelip ziyaret edebilirsiniz. 2022 yılında 12 euro ödeyerek içeriye girebilirsiniz. Bu arada müzenin içi kadar dış binası da beni çok etkiledi. Özellikle kulesiyle oldukça ihtişamlı bir yapı. Beni burada en çok etkileyen şeylerden bir tanesi ise girdiğimiz zaman karşılaştığımız freskler. Freskler Kalevala destanını, Finlerin meşhur destanını anlatırlar. Bu destan Fin tarihi için oldukça önemlidir. Rusya'dan bağımsızlığını elde ettikleri zaman milliyetçilik akımları yeni doğmuştur. Ve milliyetçilik akımları bu destanı tutunarak doğarlar, çoğalırlar, güçlenirler. Hatta şöyle söylenir, bugün Finlandiya halkı İsveççe ya da Rusça konuşmuyorsa sebebi Kalevala destanı ve onun yankılarıdır. Tek etkisi bu değil tabii bizim tarihimizde. Bir başka etkisi var. Tolkien. Tolkien Yüzüklerin Efendisi'ni kaleme almadan önce destan arayışına girer. Ama yaşadığı yer olan İngiltere'de istediği destanı bulamaz. Farklı kültürlere yönelir. Bunlardan bir tanesi de Finlandiya'dır. Kalevala destanını okuduğu zamansa aradığı şeyi bulduğunu anlar. Destan neyi anlatır ondan bahsedeyim. Burada bir baş karakter vardır. Arkadaşlarıyla beraber yolculuğa çıkarlar. Bu yolculukta ise birçok mücadeleye, birçok maceraya atılırlar. Birazcık zaten hikaye olarak bile Yüzüklerin Efendisi'ni andırıyor. Sadece hikaye değil, Tolkien özellikle kaleme alınma tarzı babında çok etkilenir. Tıpkı destanda olduğu gibi şiirsel anlatımlar, epik anlatımlardan fazlasıyla faydalanır. Hatta ve hatta Elfçeyi yaratırken Tolkien, Fince'den fazlasıyla ilham alır. Birçok ortak benzer kurallardan faydalanır. Bazı iddialarda şudur, Tolkien elfleri yaratırken Finlerden ilham almıştır. Finlandiya'nın her yeri çok yeşil. Bu Sibelius Park içinde bulunduğumuz yerse daha da yeşil bir park. Bir de burada anıt var. Zaten parkın da adını alan Finlerin ünlü bestecisi Sibelius adına yapılmış. 600 tane çelik borudan yapılmış bir anıt bu. Sibelius kimdi? Dediğim gibi Fin halkı için çok değerli bir yere sahip. Çünkü özellikle kurtuluş mücadeleleri, Ruslara karşı vermiş oldukları mücadele zamanında
Kalevala destanı üzerine birçok beste yapıyor. Ki bu besteler hakikaten Fin halkının milliyetçi duygularının gelişmesinde ve bağımsızlık mücadelesinde çok etkili oluyor. Bu yüzden hala da onun doğum günü ülkede festival olarak kutlanıyor. Ona ithafen de burada zaten bir tane anıt yapmışlar. Orada ilginçtir, Sibelius ölmeden önce son 30 yılında hiç beste yapmamış, yapmayı bile denememiş. Onun da tam olarak nedeni bilinmiyor. Çeşitli söylentiler, kumar, içki vesaire bağımlılığı gibi. Ama nitekim yapmış olduğu, ilk yıllarda yapmış olduğu müziklerle tarihte yerini edinmiş. Bu arada rüzgarlı zamanlarda gelirseniz çelik borulardan çıkan güzel bir tını da var. Onu da dinleme fırsatına sahip olursunuz. Sibelius Park'ın hemen yakınında Cafe Regatta'ya geldik. Şu arkamda gördüğünüz kırmızı şirin bina tarihi bir Fin eviymiş. Şimdi kafe olarak kullanıyorlar. Buranın olayı, önünde ateş yakmışlar, sosis alıyorsunuz. Gördüğünüz üzere burada sosisi kendiniz pişiriyorsunuz. Bir de etrafta çok kuş var. Gelirsiniz bu arada ekmeğinizi açıkta bırakmayın. Direkt saldırıyorlar. Onu söyleyeyim yani. Onun dışında buranın sıcak çikolatası inanılmaz iyi. Gerçekten çok iyi. Kahveleri de oldukça güzel. Kahve demişken Finler kahveyi inanılmaz seviyorlar. Hatta bildiğim kadarıyla yılda 12 kilogram kahve tüketiyorlarmış. Bu Türkiye'nin 30 katı yapıyor yaklaşık olarak.